Doğa bir makine ise yeterince güçlü bir bilgisayar bir gün her şeyi hesaplar. Bir atomun nasıl davranacağını, yeni bir maddenin elektrik iletip iletmeyeceğini, insan zihninin nasıl karar vereceğini bile. Bu hayalin arkasında basit bir sezgi var. Evren kurallarla işliyorsa kurallar bilindiğinde sonuçta bilinir. Fakat modern matematik, bilgisayar bilimi ve kuantum fiziği bu sezgiyi dikkatli biçimde kırıyor. Sorun yalnızca bilgisayarlarımızın yavaş olması değil. Sorun bazı sorular için genel bir hesaplama yolunun bulunmaması. Yani her şeyi çözmek için daha hızlı bir makine yetmiyor. Bazı yerlerde makine fikrinin kendisi sınıra dayanıyor. Bu videoda özellikle şu konulara değineceğiz. Önce klasik evren fikrini kuracağız. Sonra Hilbert'in matematikte tamlık hayalini, Gödel'in bu hayali açtığı çatlağı, Turing'in hesaplamaya koyduğu sınırı ve en sonunda bu sınırın kuantum maddelere nasıl taşındığını göreceğiz. Ardından daha tartışmalı iki alana geçeceğiz. Bilinç ve simülasyon hipotezi. Merkezdeki sorumuz şu: evren gerçekten bir algoritma mı yoksa matematik ve hesaplama gerçekliğin güçlü ama sınırlı haritaları mı? İki kavramı netleştirelim. Algoritma bir problemi çözmek için izlenen sonlu ve adım adım talimat dizisidir. Örneğin bir yemek tarifi düşünebilirsiniz. Önce bunu yap, sonra bunu yap. Şu malzemeden belirli miktarlarda koy. Belirli bir süre karıştır. Belirli bir ısıya maruz bırak gibi. Bilgisayar programları algoritmalarla çalışır. Determinizm ise başka bir şeydir. Determinizm, aynı başlangıç koşulları ve aynı doğa yasaları altında aynı sonucun ortaya çıkması fikridir. Klasik mekanik uzun süre bize böyle bir evren resmi verdi. Bir topun hızı, konumu ve ona etki eden kuvvetler bilindiğinde topun nereye gideceğini hesaplayabilirsiniz. Gezegenlerin hareketi de büyük ölçüde böyle başarılı şekilde öngörüldü. Bir şeyin belirlenmiş olması bizim onu her durumda hesaplayabildiğimiz anlamına gelmez. Bir labirentin tek bir çıkışı olabilir. Ama bu labirente giden herkesin o çıkışı kolayca bulacağı söz konusu değildir. Hatta en derin düzeyde bazı labirentler için her labirentte uygulanacak genel bir çıkış tarifi yoktur. Laplace'ın ünlü düşüncesi bu noktada çok etkiliydi. Laplace'a göre evrendeki bütün parçaların konumunu, hızını ve üzerlerine etki eden bütün kuvvetleri bilen sonsuz bir zeka, geçmişi ve geleceği aynı anda görebilirdi. Bu düşünce bilim tarihinde çok güçlü bir rol oynadı. Çünkü bilim ilerledikçe daha önce karmaşık görünen pek çok olay matematiksel yasalarla açıklandı. Fakat 20. yüzyıl bize şu dersi verdi: kural olması tam hesaplama olması demek değildir. Fiziksel yasa olması her sonucun tek bir genel yöntemle çıkarılacağı anlamına gelmez. Bu fark videonun geri kalanındaki bütün tartışmanın anahtarıdır. 20. yüzyılın başında matematikte büyük bir güven vardı. Bu güvenin en güçlü temsilcilerinden biri David Hilbert'ti. Hilbert'in amacı matematiği sağlam temeller üzerine oturtmaktı. Bunu anlamak için 3 kelimeye ihtiyacımız var: aksiyom, tutarlılık ve tamlık. Aksiyom, sistemin başlangıç kuralı demektir. Her şeyi en baştan ispatlamaya çalışırsanız hiç ilerleyemezsiniz. Bu yüzden matematikte bazı temel kabullerle başlanır. Tutarlılık, sistemin kendi içinde çelişki üretmemesidir. Yani aynı anda hem bir iddianın hem de o iddianın tersinin kanıtlanmaması gerekir. Tamlık ise daha büyük bir iddiadır. Sistem içindeki her anlamlı soru için ya o soru kanıtlanabilmeli ya da tersi kanıtlanabilmelidir. Hilbert'in programını çok sade anlatırsak, matematiği böyle güvenilir bir ispat makinesine dönüştürme çabasıydı. Elimizde net aksiyomlar olacak, net kurallar olacak ve bir ifadeyi bu sisteme verdiğimizde sistem bize onun kanıtlanıp kanıtlanamayacağını gösterecekti. Bu insan sezgisinin belirsizliği yerine mekanik kesinliği koyan bir hayaldi. Bu hayal bilimsel kültür için çok çekici olsa da eğer matematik tam ve güvenilir bir makine ise fizik de matematikle yazıldığına göre evren de giderek daha fazla çözülmüş bir makine gibi görünmek zorundadır. Yeterince iyi denklem, yeterince iyi hesap ve yeterince iyi veriyle kapalı bir gerçeklik resmi kurulabilir. Bu noktada Hilbert'in daha geniş karar problemi de önemlidir. Matematikte ve mantıkta aranan şey her ifade için çalışacak mekanik bir karar yolu bulmaktı. Böyle bir yol olsaydı bir iddiayı sisteme verecek, makinenin onu evet veya hayır diye ayırmasını bekleyecektik. Bu fikir bugünkü bilgisayar çağına bakınca çok tanıdık gelir. Arama motorlarından yapay zekaya kadar pek çok teknoloji bize her sorunun bir işlem sürecine dönüştürülebileceği hissini verir. Hilbert'in rüyasının çekiciliği de buradadır. Bilmek doğru talimatı bulmakla aynı hale gelir. Fakat matematik kendi temellerini incelerken
Bu fikrin her alana genişletilemeyeceğini gösterdi. 1931'de Kurt Gödel matematikteki bu tamlık hayalini derinden sarstı. Gödel'in eksiklik teoremleri çok teknik bir alana aittir. Aritmetik yapabilecek kadar güçlü ve kendi içinde tutarlı bir biçimsel sistem varsa, o sistemin dili içinde öyle ifadeler bulunur ki sistem bunları ne kanıtlayabilir ne de çürütebilir. Biçimsel sistem dediğimiz şey aksiyomlar ve işlem kurallarından oluşan matematiksel bir düzendir. Bu düzende hangi hamlenin yasal olduğu bellidir. Bir satırdan diğerine nasıl geçileceği bellidir. Böylece ispat sezgisel bir ikna değil, kurallara uygun bir adımlar zinciri haline gelir. Gödel'in büyük hamlesi matematiğin kendi hakkında konuşmasını sağlamasıydı. Sembolleri sayılarla kodladı. Sadece tek tek formülleri değil, ispatları da sayılarla temsil edilebilecek hale getirdi. Böylece sistem kendi içinde kendi ispatları hakkında cümleler kurabilir hale geldi. Bu aynaya bakan bir dil gibidir. Sonra çok özel bir cümle ortaya çıktı. Sade karşılığı şudur: bu cümle bu sistem içinde kanıtlanamaz. Eğer sistem bu cümleyi kanıtlayabilseydi, kendi hakkında yanlış bir şeyi kanıtlamış olurdu ve tutarlılığını kaybederdi. Eğer kanıtlanamıyorsa cümlenin söylediği şey gerçekleşmiş olur. Cümle gerçekten sistem içinde kanıtlanamaz. Bu durumda elimizde sistem içinde kanıtlanamayan ama sistemin davranışına bakınca doğru olduğunu gördüğümüz bir ifade olur. Gödel'in gösterdiği şey, belirli türden güçlü formel sistemlerde doğruluk ile o sistem içinde ispatlanabilirlik aynı şey değildir. Bir ifade doğru olabilir ama seçili kurallar sistemi onu içeriden yakalayamayabilir. Bu evreni bir hesap makinesi gibi görme alışkanlığına büyük bir darbe vurur. Çünkü hesap makinesi kurallar içinde çalışır. Kuralların dışına çıkmaz. Eğer gerçeklik hakkındaki en temel dilimiz olan matematik bile kendi içinde kapalı ve eksiksiz değilse, bir gün tek bir nihai formel sistem her şeyi kapatacak fikri zayıflar. Gödel matematiğin içindeki sınırı gösterdi. Alan Turing ise bu sınırı hesaplamanın kendisine taşıdı. Turing'in 1936'daki çalışması modern bilgisayar biliminin temel taşlarından biridir. Turing makinesi dediğimiz model gerçek bir bilgisayar değildir. İdeal bir hesaplama modelidir. Sonsuz gibi düşünülen bir şerit, bu şerit üzerinde semboller ve bu sembollere göre adım atan basit bir makine hayal edilir. Bu model çok sade görünür ama algoritma fikrini yakalamak için yeterince güçlüdür. Turing'in sorduğu soru şuydu: herhangi bir program ve onun girdisi bize verildiğinde bu program bir noktada duracak mı yoksa sonsuza kadar çalışmaya devam mı edecek? Buna durma problemi denir. Gündelik hayatta basit görünür. Bir programı çalıştırır bakarız. Durursa durduğunu biliriz. Ama durmuyorsa sorun başlar. Gerçekten sonsuza kadar mı çalışacak yoksa uzun bir süre sonra duracak mı? Turing bu soruya her program için doğru cevap veren genel bir algoritma olmayacağını gösterdi. Yani bütün programları denetleyen kusursuz bir üst program fikri mantıksal olarak çalışmaz. Buradaki önemli ders şudur: hesaplama çok güçlüdür ama sınırsız değildir. Bazı problemler için daha hızlı donanım, daha fazla bellek veya daha akıllı kod yeterli değildir. Problem ilkece genel bir algoritmaya kapalı olabilir. Burada karar verilebilir ve karar verilemez ayrımında netleştirelim. Karar verilebilir problem her durumda sonlu sürede evet ya da hayır cevabı veren bir yönteme sahiptir. Karar verilemez problemde ise tek tek örnekler üzerinde başarı elde edebilirsiniz. Fakat bütün olası örnekleri kapsayan kusursuz bir genel yöntemde yoktur. Bu ayrım günlük anlamdaki zorluktan daha derindir. Bir satranç pozisyonunun en iyi hamlesini bulmak çok zor olabilir. Ama karar verilemezlik yalnızca zor olmak değildir. Bazı sorular için evrensel cevap makinesi kurma fikrinin bizzat imkansız olmasıdır. Buraya kadar anlatılanlar mantık ve bilgisayar bilimi gibi görünüyor. Şimdi iş fiziğe geliyor. 2015'te Toby Cubitt, David Perez Garcia, Michael Wolff, kuantum çoklu cisimli sistemlerde spektral aralık probleminin karar verilemez olabileceğini gösterdi. Bu konunun en kritik bölümüdür. Kuantum çok cisimli sistem, çok sayıda kuantum parçacığın birlikte davrandığı sistemdir. Maddelerin iletken, yalıtkan, manyetik veya farklı kuantum fazlarında olması bu toplu davranışla ilgilidir. Hamiltonian bir fiziksel sistemin enerji kuralları gibi düşünülebilir. Sistemde hangi düzenin ne kadar enerjiye sahip olduğunu belirleyen matematiksel yapıdır. En düşük enerji hali sistemin en rahat hali gibidir. Spektral aralık ise bu en düşük enerji haliyle bir sonraki enerji seviyesi arasındaki farktır. Burada termodinamik limit kavramı devreye girer. Termodinamik limit sistemi sonlu bir laboratuvar numunesi olarak değil,
teorik olarak sonsuz büyüklüğe sahip bir yapı olarak düşünülmektedir. Gerçek dünyada hiçbir malzeme sonsuz değildir. Buna rağmen fizikçiler sonsuz limitleri kullanır. Çünkü faz geçişleri, kolektif davranışlar, madde hallerinin keskin ayrımları bu limitte daha temiz görünür. Bir bardak suyun buhar olması tek bir molekülün davranışından değil, çok sayıda molekülün birlikte davranışından anlaşılır. Kuantum çok cisimli sistemlerde de asıl zorluk parçacıkların tek tek değil, toplu halde yeni özellikler üretmesidir. Qubit ve ekibinin gösterdiği şey şudur. Belirli iki boyutlu kuantum sistem ailelerinde sistemin spektral aralıklı mı, aralıksız mı olduğunu her durumda belirleyen evrensel bir algoritma yoktur. Yani mikroskobik kurallar verildiğinde aralık var mı yok mu sorusuna her sistem için çalışan tek bir hesaplama yöntemi yazılamaz. Daha da dikkat çekici olan bu sonucun sıradan bir boyutlu spin zincirlerine kadar genişletilmesidir. Bir boyutlu sistemler genelde daha basit kabul edilir. Buna rağmen belirli bir boyutlu kuantum zincirlerinde de spektral aralık için genel karar algoritmasının bulunmadığı gösterildi. Bu karmaşıklık sadece boyut arttığı için ortaya çıkıyor şeklindeki basit açıklamayı zayıflatır. Bu noktada evren hakkındaki eski sezgi yeniden sarsılır. Eskiden şöyle düşünülürdü. Küçük parçaların kurallarını bilirsek büyük davranışı da ilkece çıkarırız. Küçük kuralları bilmek çok önemlidir ama bazı sistemlerde büyük davranış için her durumda çalışan genel bir karar makinesi yoktur. Buna ortaya çıkış yani emergence açısından da bakabiliriz. Ortaya çıkış büyük ölçekte görünen özelliklerin küçük parçalar tek tek incelendiğinde açıkça görünmemesidir. Islaklık tek bir su molekülünün özelliği değildir. Çok sayıda molekülün birlikte davranışından ortaya çıkar. Elektriksel etkenlikte tek bir atomun yalnız davranışına indirgenemez. Atomların ve elektronların ortak düzeninden doğar. Spektral aralık tartışmasının önemi bu ortak davranışın matematiksel ailelerde genel algoritma ile karar verilemeyecek kadar derin olabileceğini göstermesidir. Evreni tamamen kapalı, her ayrıntısı tek bir genel algoritma ile çalışabilecek bir sistem gibi düşünmek için elimizde sandığımız kadar güçlü bir gerekçe yoktur. Şimdi insan zihnine gelelim. Modern çağın en yaygın metaforlarından biri şudur. Beyin bir bilgisayar, zihin de onun yazılımıdır. Nöronlar işlem birimleri gibi, sinapslar bağlantı hatları gibi düşünülür. Bu benzetme çok verimlidir. Yapay zeka, sinir ağları ve bilişsel bilim bu benzetmeden çok şey kazanmıştır. Bugünkü yapay sinir ağları da bu benzetmenin teknolojik uzantılarından biridir. Veriden desen çıkarır, tahmin yapar, sınıflandırır ve dil üretebilirler. Fakat bunların başarısı insan bilincinin tam olarak aynı türden bir işlem olduğunu otomatik olarak göstermez. Roger Penrose, insan zihninin tamamen algoritmik bir sistem olarak açıklanamayacağını savunan en ünlü isimlerden biridir. Onun düşüncesinin arkasında Gödel ve Turing'in açtığı sınırlar vardır. Penrose'a göre matematiksel anlayış sadece kuralları mekanik biçimde işlemekten ibaret değildir. İnsan zihni bazı durumlarda formal bir sistemin içinden ulaşılamayan doğrulukları dışarıdan kavrar gibi görünür. Bu iddia güçlüdür ama tartışmalıdır. Çünkü bir insanın bir matematiksel doğruyu kavradığını söylemekle insan zihninin kesin olarak algoritma dışı bir fiziksel sürece dayandığını göstermek aynı şey değildir. Arada büyük bir açıklama mesafesi vardır. Bir diğer büyük konu simülasyon hipotezidir. Bu hipoteze göre gerçeklik daha üst bir uygarlık ya da daha temel bir fiziksel katman tarafından çalıştırılan ileri bir simülasyon olabilir. Oyun motorları, sanal gerçeklik ve yapay zeka bize şunu hissettiriyor. Yeterince güçlü teknoloji varsa bütün bir dünya üretilebilir. Fakat burada yine aynı ayrım önemli. Bir sistemi bilgisayar gibi modellemek ile o sistemin tam anlamıyla bilgisayar olması aynı şey değildir. Fizikçiler evreni bilgiyi hesaplama veya kuantum bilgisayar metaforlarıyla inceleyebilir. Bu metaforlar çok verimli olabilir ama verimli bir metafor otomatik olarak ontolojik gerçek yani varlığın kendisi hakkında kesin sonuç vermez. Spektral aralık kararsızlığı saf ve basit simülasyon sezgisine baskı yapar. Çünkü eğer evren her kareyi önceki kareden hesaplayan klasik bir dijital program gibi düşünülürse karar verilemez fiziksel problemler bu resmi rahatsız eder. Genel bir algoritmanın olmadığı yerde evren her şeyi adım adım hesaplıyor fikri sade halini kaybeder. Ama bu simülasyon hipotezini tamamen çürüten bir kanıt değildir. Çünkü simülasyon hipotezi tek bir net fizik teorisi değildir. Hangi bilgisayar, hangi fiziksel sistem, hangi hesaplama modeli, sürekli mi, ayrık mı, kuantum mu, klasik mi? Bunlar netleşmeden hipotezi tek bir matematiksel hedef gibi tanımlamak zordur. Bu yüzden hesaplanabilirlik sınırları naif dijital evren fikrini zorlar. Evreni basit bir program gibi anlatan popüler söylemleri zayıflatır. Fakat tek başına simülasyonda yaşamıyoruz sonucunu vermez. Buradaki asıl kazanç
soruyu daha olgun şekilde sormaktır. Evren bilgi işliyor mu, yoksa bilgi dili bizim evreni anlamak için kullandığımız güçlü bir harita mı? Toparlayacak olursak Hilbert bize matematiği güvenli bir ispat makinesi gibi kurma hayalini verdi. Gödel bu hayalin içinde kalıcı eksiklikler olduğunu gösterdi. Turing genel hesaplama yöntemlerinin sınırını açığa çıkardı. Qubit, Perez-Garcia ve Wolf ise karar verilemezlik fikrinin belirli kuantum fizik modellerinde de ortaya çıkabileceğini gösterdi. Bu zincir bize çok net bir fiziksel model verir. Matematik ve hesaplama gerçekliği anlamının en güçlü araçları arasındadır. Fakat gerçekliğin kendisiyle birebir aynı şey değildir. Harita ne kadar ayrıntılı olursa olsun arazi haritadan daha geniştir. Haritanın sınırlı olması bunun değersiz olduğu anlamına gelmez. Tam tersine iyi bir harita hayatı kurtarır. Mesele haritanın gerçekliğin kendisiyle karşılaştırılmasıdır. Bilimsel olgunluk aracın gücünü de sınırını da aynı anda görmektir. Sorumuz evren hesaplanabilir mi değil. Bir şeyi anlamak onu tamamen hesaplamak anlamına mı gelir? Yoksa bilimde anlamak bazen en güçlü modelleri kurmak kadar o modellerin nerede durduğunu da bilmeyi mi gerektirir? Bu sorunun cevabı sadece fizik için değil, yapay zeka, bilinç, özgür irade ve geleceğin bilim anlayışı için de belirleyici olacak. Çünkü evrenin sınırı hakkında sorduğumuz her soru sonunda kendi zihnimizin sınırı hakkında bir soruya dönüşür. Dinlediğiniz için teşekkürler, sağlıcakla kalın.